Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Yeni bulduğumuz ya da bulduğumuzu düşündüğümüz tılsım taktiğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda yardımcı olarak Barut Ahmet ve Exorcist var. Çoğunuz zaten YouTube canlı yayınlardan ya da Discord'dan tanıyorsunuz. Abi selamlar, hoş geldiniz. Selamlar, hoş bulduk. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdiden abi videonun başında destek olduğunuz ve yardımcı olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Biz de o sırada videodaki tılsım şeyimize geçelim, taktiğimize geçelim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar tılsım 16 geldi. Peki bu bizim oyun hayatımızda neyi değiştirecek? Çoğu kişi şey diyebilir. Zaten 11'i göremiyorduk abi. 16'yı nasıl yapacağız? Açık konuşayım, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Balin oyuncular için söyleyebileceğim şu var. Ufak bir kendim hesap yaptım. Sadece kırmızı kitap, Tılsım 16 yapmak için gelen kırmızı kitabı eğer sadece normal mağazadan paketler satışa devam ederse, yan taraftaki tılsım tasarımı ya da tılsım planından bahsetmiyorum. Sadece 10 bin dolara 11'den 16'ya götürüyorsunuz. Ama dediğim gibi sol taraftaki o istenilen malzemeleri saymıyorum. Sadece kırmızı kitap için 10 bin dolar gidiyor arkadaşlar. Onun dışında yandakileri de hesaplarsanız muhtemelen 500-600 binden ya da o civarlarda bir para gidiyordur diye tahmin ediyorum. Ama çok hesaplamadım. Çok da hesaplayacak bir şey yok zaten. Balina Megalodon arkadaşlar yavaş yavaş bunu alıp yükseltecekler mecburen. Yükseltmek zorundalar çünkü. Peki biz Tılsım 11'den 16'ya düşük yatırımlı ya da orta yatırımlı oyuncular ne yapacak? Bizim bulduğumuz veya düşündüğümüz taktik ne? Hemen buna geçelim. Öncelikle bir buna geçmeden önce çok pardon şeye geçelim. Tılsım 11'den 16'ya kadar hangi istatistikler veriyor? Nasıl oluyormuş onu bir görelim abi. Bu arada görüntülerini ben hiç sevmedim. Bence çok daha iyi yapabilirlerdi. Tılsım 16 seviye hadi biraz daha iyi olmuş ama diğerleri çok kötü bence. Neyse 12'den başlayalım abi. 11'de kaç istatistik veriyormuş? 12'ye geçince kaç veriyor? Abi 11'de %55 öldürücülük ve sağlıkken 12'ye geçince bu 64'e çıkıyor. Yani %9. Tamam abi. Bir tanesi arkadaşlar bu arada. Bildiğiniz gibi 3 tane Evet. koyabiliyoruz. 13'e geçince %73 yani %9 artış devam ediyor. Tamam. 14'e geçtiğimizde 82 yine aynı şekilde devam ediyor. Ve 15'te en son 91'i görüyoruz. Aynı şekilde hepsinde 9 %9'luk artıyor. bir artış var. En sonunda 16'da da %100'e ulaşıyor hepsi için. Yani kademe kademe %9 artış görüyoruz her e, aşamada. Toplamda da 27 hepsini yaptığımızda elimize geçecek istatistik çok güçlü olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kırık. Bayağı kırık, bayağı yükseltiyor. Normalde tılsımlarda 5-5 artıyor diye hatırlıyorum. Seviye 5'ten sonra. 11'e kadar öyleydi diye Evet, hatırlıyorum. şuradan bakalım. Evet, 10 ve 11 arasında %5 istatistik Yani ama 4 12'den sonra 4'ten 9 olarak sonra devam ediyor. 4'ten sonra zaten 11'e kadar, yani 5'e geçtikten sonra full 5-5 artıyordu. Aynen. Sonra 11'e kadar, 11'den sonra da 9-9 artış sağlıyormuş. Buraya geliyormuş. Sizin eyalette basan var mı Ahmet? Onu ben göstereyim sizlere. Eyaletimizde basan arkadaşımız şurada gördüğünüz üzere. 12'ye basabilmiş henüz. Şimdi burada evet henüz 12'ye bastı. Yani seve seve bekliyoruz tabii ki. Balina olarak başka işine başka yapacak bir şey yok. 11'de %165 her ikisi için. Hepsini 12 yaptığında da 192 artış elde etmiş oluyor. Evet. Bu arada arkadaşlar Tılsım 16'lar henüz eyaletinize gelmemiş olabilir. Gen 7 kahramanları eyaletinizde açıldığı zaman bu da açılacak. Tılsım 16'lar açılacak. Peki Gen 7 kahramanlarımız ne zaman geliyordu? Hemen eyalet günlerinden şöyle bir bakayım ben. Gen 6 330 muydu? Ahmet Exo. Gen 6 360, Gen 7 440. güne geldiğinizde açılıyormuş. 4 Aynen. Yani o 4 evet. civarlar 440 civarlarında bu da gelecek arkadaşlar Tılsım 16. Peki şimdi artık şeyin ekranına geçebiliriz. Exorcist'in ekranına geçebiliriz. Çağrı teklifi gösterelim istersen. Teklif. Paket var mıydı? Tabii Gerçi gösterelim. pardon
SS'i var bende. İstiyorsan onu göstereyim. Yo, direkt şeyi göster. Neydi onun adı? Mağazayı göster istersen. Normal mağazayı. Yok, ben 11 açmadım ya, bana teklif yok abi. Ha, tamam. Maalesef. SS'i göster abi. Abi SS'imizi gösterelim. Sen hazırla. Hazır olunca söyle Pardon. bana. Diğer Aynen, ekrandayız dur ben zaten. onu sana göndereyim onu bir dakika. Yo, sen aç ekranda direkt. Hazır olunca söyle. Dur bulayım. Hı Tamam, hı. sen onu bulana kadar ben şunu anlatayım. Arkadaşlar, bu da takas ekranı. Tılsımın bir tanesi seviye 11'e ulaşınca şef donanımındaki gibi bu şekilde bir takas açı oluyor. Ee, Bunları da çevirebiliyorsunuz kendi arasında. Oran 2'ye 1. 2 tane veriyorsunuz, bir tane alıyorsunuz. Ama kırmızı kitap oranı 40'ta 1. 40 tane bunlardan verip bir tane alabiliyorsunuz. Artık bunun hesabını da siz yaparsınız. Attığın teklif ne abi? Ha, O da kırmızı kitabın teklifi abi. kırmızı kitapta arkadaşlar en düşük pakette 2 tane veriyor. Kırmızı kitaptan diğerlerinden de 7'şer tane veriyor. Bunu zaten görmüştük. Tamam, bunu çok şey yapmaya gerek yok. Tekrardan Exorcist'in ekranına dönüyorum. Peki arkadaşlar, Gen 7 geldi. Düşük yatırımlı ya da orta yatırımlı bir oyuncusunuz. Ne yapıyorsunuz? Bir tılsımlarını gösterir misin? Elinde kaç tane tılsımın var Emir? Arkadaşlar, 5700 tane. sol tarafta 6000 tane neredeyse tılsım kılavuzu var. Biliyorsunuz ki buz ateşi madeni ya da şato savaşlarında inanılmaz bir şekilde bize tılsım kılavuzu veriyor. Ama sağ taraftakinden çok az veriyor. Şimdi zaten tılsımları seviye 9 yapana kadar bize sağ taraftakinden çok fazla lazım oluyor. 9'dan sonrası ise sol taraftakinden çok fazla lazım olacak. Ama şöyle bir şey var. Düşük yatırımlı bir oyuncu ya da orta yatırımlı bir oyuncunun seviye 9-10 tılsımları 11'i görmesi ve hepsini eşit bir şekilde götürmesi muhtemelen 2 yıldan fazla sürecektir. 2 yıl çok iyimser oldu hatta. Paket almadığı sürece yani inanılmaz bir şekilde uzun sürecek ve tılsım önceliğinizde olmadığı için paket alıyorsanız bile ufak tefek paketler alıyorsunuz. Mesela Emir, sen düşük yatırımlı bir oyuncu musun abi? Evet. Ya bu arada şeye bakmayın, eyaleti bayağı eski. Hani şef donanımlarına falan bakmayın arkadaşlar. Bayağı eski eyalette oynadığı için bu kadar yükseltilmiş. Ne kadar gibi yatırımın oluyor abi aylık? Aylık 500 TL falan oluyor. 500 TL falan oluyor. Ya bu şekilde bir oyuncuysanız gördüğünüz gibi Emir şey yapmış arkadaşlar. Bir tane tılsımını seviye 11'e yükseltiyor ki takas açılsın ve sol tarafta kullanmadığı 6000 tane kılavuzu yarı yarıya sağ taraftakine geçirebilsin. Ve bu sayede de aşağıdaki diğer tılsımlarını rahatlıkla yükseltsin. Ya dersiniz ki yarı yarıya boşa gidecek, çöpe gidecek. Arkadaşlar, gitsin. Ha, gerçekten gitsin. Hiç kullanmayacağınıza, çantanızda boş boş bekleyeceğinize gidin yarısını takas edin. Normalde biz böyle yarı yarıya giden şeyleri çok mantıklı bulmuyorduk. Ama düşük yatırımlı bir oyuncunun tılsımları yükseltmesi imkansız. Oyuna para yatırmadığınız sürece bu aşamayı bir türlü göremiyorsunuz arkadaşlar. 8, 9, 10 tılsımları göremiyorsunuz. Ve bu çok uzun bir süreç. Onun yerine bir tane tılsımımızı seviye 11'e götürüyoruz. Gen 7'yi bekliyoruz. Gen 7 geldiği zaman takasa düşüyoruz arkadaşlar. Muhtemelen 6000, 7000, 10.000 tane bile birikebilir o zamana kadar elinizde. Sonra ihtiyacınız kadarını takaslarsınız ve alt seviyedekileri çok daha iyi bir şekilde yükseltirsiniz. Ve diğer oyunculardan çok daha önde olursunuz. Bu uzun vadede size sıkıntı çıkarabilecek bir şey. Uzun vadeden kastım 10 yıl. Ama 10 yıl bu oyunu kim oynayacak? Ama sanmıyorum ki 3 yıldan önce, 4 yıldan ya da 5 yıldan önce kendisini ekarte etmez yani bu durum. Muhtemelen kısa vadede inanılmaz bir şekilde kâra geçirecek bu sizi. Ve kısa vade dediğim durumda arkadaşlar yine Tılsım 11'e ulaşmak da kolay değil. Ne kadar şey harcadın sen, hatırlıyor musun Emir? 5'ten 11'e 40 bin harcadım ben. Ne harcadın? 40 pardon, burayı keser misin abi? Kesmelik bir şey yok, artık söyledim. Kaçta söyle tekrar. Sıkıntı Yani yok. 5'ten 11'e 2000 parça harcadım. Ha, 2000 parça. Sağ taraftakinden 2000 istedi değil mi? Ha, sol. Tam, 2040 tam harcadım. söyleyeyim, 2040 tane. Ha, 2040 tane sarı. tamam, 2040 tane sarıdan harcıyorsunuz arkadaşlar. 5'ten 11'e çıkıyor. Ya zaten şöyle, her seferinde maliyet aynı olduğu için bir şeyleri eşit götürmüşsünüz, ha bir tanesini 11'e götürmüşsünüz. Piyadenin bir tanesini 11'e götürmek çok çok mantıklı. Daha sonrasında ki 5'ten 11'e giderken ki maliyet çok fazla değil değil mi? Hani zarara sokmuyor bu arada bu bize. Hayır, sokmuyor. Ha, hesapladın zaten sen bunu. Her seferinde aynı şeyi isteyerek ilerliyor.
O yüzden çok çok daha şey oluyor, bizim için karlı oluyor. Ya bu tabii bizim düşüncemiz arkadaşlar. Biz bunu kendi hesaplarımızda uygulamaya başladık. Emir kendi hesabını direkt yapmış zaten. Geçen ben canlı yayında da söylemiştim. Biz bunu Ahmet'le kendi aramızda konuşmuştuk. Ahmet de yapmayı planlıyor. Elinde bir tılsım biriktiği anda bir tanesini 11'e götürüp şey yapacak ve bizler de kendi hesaplarımızda yapacağız. Hani düşünürseniz bence bizce mantıklı olan bu. Ama şu şekilde bir sıkıntısı var. Bizce mantıklı değil dediğiniz bir konu varsa da lütfen yorumlara gelin, tartışalım ya da Discord'a gelin. Oturalım, hatalı bir şey yaptıysak yeni bir video çekelim. Benim ekleyeceğim daha fazla bir şey yok abi. Elinize kolunuza sağlık. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ahmet, Emir. Yok, benim yok. Yok. Zaten özellikle hesapladık, şey yaptık. Ben daha da eski bir oyuncuyum. Benim elimde şu an 11.000 tane falan var. Hani kahverengi tılsım kılavuzundan. Zaman ilerledikçe, yani sunucunun günü ilerledikçe daha da verimli olmaya devam ediyor bu iş. Evet. Umarım arkadaşlar işinize yarayacak bir video olmuştur. İzlerken de sıkılmamışsınızdır. Beğeni ve yorum atmayı ihmal etmeyin lütfen. Seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın.